Bugünkü dersimde sizlerle birlikte yine bir fermuar dikimini öğreneceğiz. Bu seferki fermuarımız gizli fermuar. Gizli fermuarı biz çok kullanıyoruz. Elbise dikiminde, pantolonlarda, eteklerde, giyimin her alanında yani birçok alanında biz gizli fermuarı kullanıyoruz. Gizli fermuarımız için böyle gizli fermuar ayakları satılıyor arkadaşlar. Eğer ayağınız olursa gizli fermuarları dikmek çok kolay. Bakın böyle plastik olanları da var. Bu şekilde olanları da var. Daha böyle yine metal ama birazcık daha şekli farklı olanlar da var. Kare gibi. Ama hepsi sonuçta gizli fermuarı dikiyor. Biz şimdi hemen metal olanı ben kullanıyorum genelde. Başlayacağız. Yine bir örnek bezi kestim. Yaklaşık 25 santim boyu var. 20 santim eni var. Kumaşımı ilk önce hemen ortadan ikiye kesiyorum. Ve tabii ki gizli fermuarım da şu şekilde. Yani ters fermuar da deniyor buna. Fermuarın bakın bu şekilde bir görüntüsü var. Hemen çalışmamıza başlayalım. İlk önce kumaşımı ortadan ikiye bu şekilde katlıyorum. Ve ben gizli fermuarı diktirirken şu şekilde dikiyorum. İlk önce yani nereye dikeceksek, elbise ise arka ortası, yan dikiş, etek yani fark etmiyor. Bu kısmı ilk önce makine çektirmiyorum. Çünkü gizli fermuarı yaptığımızda ne kadar da dikkat etsek illaki böyle sonlarında ufak bir potluk oluyor. Ama önce fermuarı dikip daha sonra dikişinizin geri kalan kısmını tamamlarsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bakın şimdi bunu pratik olarak nasıl hemen yerleştireceğim ben. İlk önce kumaşımı kestim. Ve burayı tutuyorum. Ve benim gizli fermuarım arkadaşlar bu kısma yerleşecek. Şimdi mantığını anlarsanız daha kolay hareket edeceksiniz. Bakın bu kısım, bu araya gizli fermuar yerleşecek. Şimdi kafam karışmasın diye hemen şöyle yapıyorum. Fermuarımı açıyorum bir miktar. Ve bunu bakın bu kısmını fermuarın böyle tutuyorum. Ve kumaşımı bu şekilde çeviriyorum. Hemen bir tane iğne takıyorum. Yani şu an yapmaya çalıştığım şey fermuarın yönleri ters olmadan yerleştirebilmek. Bakın bu şekilde yerleşti. Yönünü anladım. Ve şimdi aynı şekilde bu sefer de bu kısmı böyle ters çeviriyorum. Fermuarım düz duruyor gördüğünüz gibi. Kumaşımı üstten yerleştiriyorum. Şimdi kumaşımı açıyorum. Bakın fermuarım yerleşti aslında. Yani yönünü anlamış oldum. Hemen böyle çeviriyorum. Ve bu kısmı iğneleyip tel alacağım. Gizli fermuarın arkadaşlar üstünde dikiş olmaz. Ve ne yapıyorsak hep böyle açık olarak yapacağız. Bakın fermuarım yerleştikten sonra düz kısmından bu şekilde görünüyor. Ters kısmından bu şekilde gözüküyor. Şimdi hemen tel alıyoruz. Fermuarı yerleştirme işlemim bitti. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yöntemle bana göre fermuar kolay yerleşiyor. Tabii ki dikişin herkes farklı teknikleri, farklı yollardan elde ederek aynı sonuca ulaşabilir. Ben daha önceden bu gizli fermuarı dikerken illaki bir tanesi ters dönüyordu ve bu şekilde kendimce bir püf noktası buldum ve
Bu yöntemle çalıştığımda hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorum. Nasıl yerleştirdik? Bakın bu kısmı yerleştirirken böyle yapıyorum. Bir iğne taktıktan sonra hemen telimi alıyorum ve kesinlikle üstten dikiş olmayacak ve dikişimiz içte kalacak. Şimdi makine çekerken buradan böyle çekeceğiz. Ayağımızda arkadaşlar tünel gibi, bakın burada oyluklar var. Bir kısmını dikerken, bir tarafı dikerken bu kısma koyacağım. Diğer tarafı dikerken de bu oluk olan kısmı buraya yerleştireceğim. Şimdi hemen ayağımızı takalım ve dikim işlemine başlayalım. En çok zorlanılan kısım şu da olabiliyor. Plastik olan kısmında makine yerinde sayıyor. O zaman arkadaşlar makinenin üst ve alt ipini hafifçe çekerek kumaşın ilerlemesine lütfen yardımcı olun. O zaman yerinde saymayacak. Fermuarımı diktikten sonra arkadaşlar bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi hem rahat bir şekilde açıp kapanıyor, hem üstünde dikiş yok, hem de fermuarım gözükmüyor. Şimdi hemen alt kısmını geçiyoruz. Bu şekilde tutuyorum ve dikişimin geri kalan kısmını tamamlayabilmek için önce tel alıyorum. Bakın bu kısım ile, yani şurası ile bu kısımdaki dikişimi üstten ve alttan denk getirdikten sonra tel alıyorum ve makine çekeceğim daha sonra. Bakın bu şekilde tel aldım. Tam bu kısmı diğer arka kısımla böyle denk getirdim. Ve şimdi normal fermuar ayağına ihtiyacımız var. Yani tabii ki düz dikiş ayağıyla da makine çekebiliriz ama eğer fermuar ayağıyla, düz fermuar ayağıyla makine çekerseniz çok daha iyi sonuç alacaksınız. Bakın şimdi bu şekilde makine çekeceğime göre demek ki benim ayağım bunlar sağlı sollu kullanılabiliyor. O yüzden hemen şöyle yerleştiriyorum. Bu taraftan dikersem daha kolay olacak. Bu kısmı fermuarın dikmeden şimdi tam dikişimin üzerine iğneyi denk getiriyorum. Bu şekilde fermuarın altını makine çekiyorum. Fermuarın altını diktikten sonra hemen kontrol ediyorum. Evet, tam dikişimin hizasına bu taraftan denk gelmiş. Bu taraftan da denk gelmiş. Ve şimdi geri kalan kısmını düz dikiş ayağımı, yani fermuar ayağı olmayan normal dikiş ayağımı takıyorum. Ve devam ediyorum. Bu noktada karışıklık olmasın. Fermuarımı arkadaşlar, gizli fermuarımı bu ayakla diktim. Fermuarın alt kısmını normal fermuar ayağıyla diktim. Bir kısım devam ettikten sonra artık düz dikiş dikebileceğim yere geldikten sonra normal kendi dikiş ayağımı taktım ve sonuna kadar dikişimi yapıp tamamlıyorum. Tellerimi söküp iplerimi temizliyorum. Şimdi fermuarın son halini sizlere gösteriyorum. Bakın bu son kısmında hiç potluk yok. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte gizli fermuar çalışması yaptık. Fermuarımız düz kısmından bu şekilde oluyor. Tabii ki ütülendikten sonra buradaki hafif dalgalar yok olacak ve bakın tersten de bu şekilde oluyor. Dikişim burada. Bunu da bu ayak sayesinde, gizli fermuar ayağı sayesinde çalışabiliyoruz. Rahatlıkla
açıp kapanıyor. Ve gördüğünüz gibi dikişimiz dikildikten sonra fermuarımızın üzerinde hiç dikiş yok. Şimdiden yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.